Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla çıkartacağım. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yapımı da oldukça kolay ve zevkli. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Hemen şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16. Şişimde 16 ilmeğim var. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlayabilirim. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben bir sıra şöyle ters öreceğim. Lastik yapmadığım için zemin oluşturacağım. Bir sıra ters ördükten sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Eğer siz lastik üzerine kuracaksanız bu sırayı örmenize gerek yok. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzünde bir sıra ters örerek örgümün ön yüzüne geçtim. Ön yüzünde birinci sıra ön yüzündeyiz örgümüzün. Kenar ilmeğimi şu şekilde örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Şöyle artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yani sola doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir doladım. 2 ilmeğimi sola doğru düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yapalım. Sıra sonuma kadar böyle devam ediyorum. Sıra başında artırma yaparak başlamıştım kesme işlemine. Şimdi kesme işleminden sonra artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bakın sıra başında artırma yaptıysak sıra sonunda yapmıyoruz. İlmek sayımızda artma olmasın. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bir artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra şu 2 ilmeğimi bakın bu ters olan ilmekle artırma yaptığım ilmeğin ikisini bir topladım. Ters olarak tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek doladım. Bir ilmek burada doladım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Ters örerek kestim. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği bir tek ilmeğe düşürelim. Şöyle tellendirmeden alırsak inşallah. Evet. Bir artırma, 2 ilmeğimin ikisini bir düz örerek, ters örerek kestim. Bir artırdım. Şu ilmeğin ve arkasındaki artırma olan ilmeğimi ters ördüm. İkinci sırada yapacağımız işlem bu. Modelimizin şekillendirmesi bu iki sırada oluşuyor arkadaşlar. Daha sonra arada ben 4 sıra düz örgü bırakacağım. Yani ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek 4 sırayı tamamlayacağım. Daha sonra tekrar bu şekilde model kurabiliriz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım.
aslında modeli kurmuş olduk. Bakın model zaten 2 sıradan oluşmakta. Şimdi 4 sıra ön yüzünde düz olacak. Onu da tamamladıktan sonra bir kez daha aynı şekilde kuracağız. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzünde ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi 5. sıra ön yüzünde düz, şöyle 6. sıra arka yüzünde ters örerek 2 sıra daha tamamlayacağız. Tamamlayıp gelelim. Sıramı tamamladım. Bakın burada 4 sıra düz örgüm oldu. 1 2 3 4. 4 sıra tamamlandıktan sonra tekrar modelimizi kuralım. Yine modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce şöyle bir artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırdım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde şekillendirelim. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeği sola doğru düz ördüm ve kestim. Sıra başında artırmayla başladım. Sıra sonunda kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Artırma yapmıyorum tekrar. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Önce bir artırma, daha sonra bakın bu ters ilmeğimle şu ajurlu yani artırma yaptığım ilmeği ikisini bir alarak şu şekilde aldım ve ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir doladım. Ön yüzünde bu işlemi düz örerek yapıyordum. Arka yüzünde ters örerek yapıyoruz. Model aynı kuruluyor ama dediğim gibi ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek şöyle devam edelim. Önce bir artırma, daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir ters alarak ördüm. Kesme işleminden sonra kenar ilmeğimi ördüm. Orada artırma yapmıyorum. Sıra başında yaptığım için. Evet bakın 2 sırayı bu şekilde tamamladım. Şimdi 3. sıra ön yüzündeyiz modelimizin. 3. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 4 sıra arada boşluk bırakıyorduk. Bu 1. sırası o boşluğun yani düz örgünün. 3, 4, 5 ve 6 sıradan oluşacak. İlk 2 sırasında modeli kuracağız. Diğer 4 sırada ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam edelim. Evet, sıramı tamamladım. Bu şekilde düz ördüm. Arka yüzünde ters öreceğim. Şöyle ters, düz olarak devam ediyoruz. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de böyle olacak arkadaşlar. Bakın, bunda da şöyle güzel bir lastik uyguladım. Altını şöyle farklı başlama tekniğiyle. İsterseniz bunun da videosunu çekerim şu lastik yapılışının.
Modelimiz de böyle devam edecek. Aralarda 4 sıra düz örgü, 2 sırada şu model kurulumu var. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve zarif bir model. Her türlü örgülerinizde uygulayabilirsiniz bu modeli. Yelek, hırka, süveter, tunik yapabilirsiniz. Her türlü örgüde, yani yetişkin örgüsünde, çocuk örgüsünde, hepsinde kullanılabilir. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Evet. Sizler nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.